that is still happening. I don't know if it was ignorance from the fourth official or just misunderstanding or pure racism, but for him to say the word beginning with N to the coach of Başakşehir is disappointing, and for sure everybody in football are supporting against this stuff, so very disappointed to see, but some people may never change. Öncelikle 21. yüzyılda bu gibi şeylerin hala devam ediyor olması gerçekten çok kötü bir durum. Hayal kırıklığına uğratan bir durum. Bu durumdan dolayı ben de bir hayal kırıklığı yaşıyorum açıkçası. Çünkü yaşanan olayın 4. hakemin cahilliği mi, ırkçılığı mı ya da başka bir durum ya da bir yanlış anlaşılma söz konusu, bunu tam olarak bilemiyorum. Ancak futboldaki herkesin buna karşı olduğunu tabii ki herkesin de bilmesi gerekiyor. Gerçekten çok hayal kırıklığı yaratan bir durum oldu benim için de. Buna bağlı olarak durum olacak. Şimdi bu müsabakada ortaya çıkan tablo bir infial yarattı. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden tepkiler geldi. Ama zaman zaman ölümlerle sonuçlanan şiddete varan ırkçılık oluyor. Başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesinde. Bu kadar infial yaratılmamasının sebebi nasıl görüyor? So, as you know, after what happened in this match, the whole group, the entire group was talking about it. But sometimes, as you know, and sometimes in the United States, this racism is starting and results in death of some people. And, some people, they're not giving the, necessary, let's say, enough reaction to this. And what are your thoughts on that? Like these things keep happening, all around the world. I think when you're a footballer, you have to be professional. And it was good to see from PSG 2 days ago that they came off the pitch alongside the opponents. They had a big game. The Champions League is a very important match, but there's bigger to football. Life is more important than just football, and for them to come together, show the unitedness and support for each other. But I think this is the approach you have to do. If you hear racism, or not just racism, things that can be very political and disturbing, you have to come off the pitch, because these are the only ways that people are going to start to listen and hear. And it was a big statement, and I think it just showed how much people are also trying to be positive and try to change things also as the negative. Ben futbolcuların tabii ki profesyonel olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu gibi durumlarda, ırkçılık ve bunun benzeri yaşanan durumlarda gerçekten bu tepki verilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü Paris Saint-Germain oyuncularının rakipleri Başakşehir ile oynadıkları bu maçta rakip oyuncuların yanında durmaları, onlarla beraber sahadan ayrılmaları, sadece bu maçta bu maçı kazanalım düşünceleriyle hareket etmemeleri ve onların yanında durmalarının çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gibi durumlarda yapmanız gereken tam olarak bu. Bu yaşandığında ırkçılık ya da politika olarak rahatsız eden bir durum olduğunda düşünüyorum. Çünkü bu gibi yaşanan durumlarda tam olarak bu tepkiyi vermelisiniz. Birliktelik örneğini göstermelisiniz. Ve bu durum sadece futbol için de geçerli değil, hayat için de geçerli. Hayat futboldan çok daha büyük, çok daha önemli. Yoksa hayatta yaşanan normal olaylarda da bu tepkinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Türkiye'de ve Trabzon'da alışma süreciyle birlikte nasıl geçirdi o süreci? Bir de şeyi sormak istiyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl Bristol City'de oynadı. Onun öncesinde de yanlış telaffuz etmeyeyim ama Wolverhampton takımında forma giydi. Yani Premier Ligi dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi. Oradaki tecrübesiyle Türkiye liglerini karşılaştırdığı zaman neler söyleyeceksiniz? Adaptation period, how was this period for you? Now that you feel that you're adapted more, and thinking about the teams that you played also in the Premier League, and one of the best leagues in the world. So what do you think about the differences, between the Premier League and the Turkish League, and what are the things in common? To be honest, it's my first time playing abroad. I think the Turkish league is very strong. It's not given enough credit. I think it's a much better league than people think outside of Turkey. Trabzonspor, of course, is a big club, and everybody knows there's no secret. We lost a lot of players from last season, the team that finished second, and we're in a situation now of adapting, trying to find the best way for us. The new manager who has come in, his training sessions are fantastic. He has a good philosophy, and we're still trying to learn and improve. And there's a lot of critics that talk about Trabzonspor, saying we haven't started the season very well. But I think since the manager's come, we've taken 7 points in 3 games and conceded 1 goal. So there's improvements, and I'm not silly. I know the strikers, the forward players, we don't want to be winning 1-0 every game. We want to score more goals. And
I think we have to be patient and keep working hard, and time will come where we can start scoring the 2-3 goals a game. Doğrusunu söylemek gerekirse benim adıma da yurt dışı tecrübesi olarak ilk tecrübe benim de Türkiye'de olmam. Daha önce hep İngiltere'de oynamıştım ama yurt dışına da ilk kez çıkıyorum Türkiye macerası ile birlikte. Türkiye Ligi'nin insanların bahsettiğinden veya düşündüğünden daha önemli ve daha da övgüyü hak eden bir lig olduğunu düşünüyorum. Gayet zorlayıcı, zor bir lig. Trabzonspor tabii ki çok çok büyük bir takım. Bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. Ancak şunu da söylememiz gerekir. Şu an tabii ki adaptasyon sürecini yeni atlatıyoruz. Çünkü geçen sene ligi ikinci bitiren takımdan aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla onlarla birlikte bu adaptasyon sürecini, alışma sürecini atlatmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Yeni hocamız var. Antrenmanları gayet iyi gidiyor. Hocamızın fikirlerine ve yeni filozofisine anlaşmayı, onu anlamaya, onunla daha iyi anlaşabilmeyi umuyoruz. Zaman geçtikçe bunu öğrenmeye başladık hocamıza. Daha da uyum sağlamaya başladık. Sezona iyi başlamadığımız gerçeği de var ortada tabii ki. Ancak son 3 maçı düşündüğünüzde yeni hocamızla birlikte, hocamızın yeni fikirleri ve çalışmalarıyla birlikte 7 puan aldık. Sadece bir gol yedik. Tabii ki hem bir santrafor oyuncusu hem de bir futbolcu olarak 1-0 maçlar devam etmeyecek sürekli. Ancak dediğim gibi bu bir süreç. Bu sürecin başında da maç kazanabiliyor ve puan kazanabilmek önemli. Biz de bu süreci böyle atlatabilmek istiyoruz ama sonrasında tabii ki sabırla birlikte, sabırlı davrandığımız zaman çok daha fazla gol attığımız, çok daha önemli galibiyetler aldığımız maçlarda gelecektir. Geçtiğimiz günlerde kızını kaybetmesinin yıl dönümü duygusal bir mesaj yayınladı. Taraftarlardan ne gibi dönüşler aldı burada? Ayrıca Trabzonspor'da oynadığı şu an sistemde kendini ne kadar rahat hissediyor? Bakıldığında son maçlara isabetli şut atmada bayağı sorun yaşadığı görülüyor. So you made a statement, you published a photo on social media, and how was the reaction from the fans? And also, how do you feel in the new system of the team? Because if we check the last matches, they're having a bit problem, having the ball and shoots on target. What do you think about this? And let's start with Yeah, of course, everybody in the world knows that what happened to my family, my daughter passing last year, and to be honest, it's very difficult. I'm not asking for sympathy or for people to feel sorry for me, because I know when it comes to football, people care about your life, but they care also about the city and the club. And sometimes I think people forget that sometimes it can be a little bit difficult for me, to how to stay strong. And I have good people. The club have supported me fantastically, and I want to repay them. And yes, like I said, I have my critics. Last season the team was scoring so many goals, and this season I think I only have 3 goals. But I think the best way to answer these problems are just to keep working hard, try to find the team, to find the balance of trying to create chances. And I'd be more worried if I kept missing the chances. I haven't had many chances, but like I said, I'm still trying to adapt and find out my teammates, and my teammates are also trying to find me. So we're going to keep working hard, and I'm sure by end of the season we'll be in a good place. Öncelikle ilk sorunuzla başlayacak olursak, ailem sizin de bildiğiniz gibi geçen zor bir süreçten geçti. Ve geçtiğimiz haftalarda da kızımın vefatının ilk yıl dönümüydü. Dolayısıyla benim için zor bir dönem olmuştu. Ailem adına da zor bir dönem olmuştu. Benim beklentim insanların benim için üzülmeleri değil. Benim sadece insanlarından beklentim bunun benim için ne kadar zor bir süreç olduğunu anlamalarıydı. Kulüpte gerçekten harika insanlar ve kulüp gerçekten her insanıyla, burada çalışan her kişisiyle arkamda durdular ve destek oldular. Ben de bu desteğe yanıt verebilmek, onların bu desteğini boşa çıkarmamak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi geçen sezon gerçekten çok gol atan bir takım vardı. Benim de şu an belki de sadece 3 gole katkı sağlayabildim şu an itibariyle. Ancak bu soruya ben en doğru yanıtın ve en önemli yanıtın daha fazla çalışmak olduğunu inanıyorum. Çünkü arkadaşlarımla birlikte birbirimize yeni alışmaya çalışıyoruz. Ben onları tanımaya, onlar da beni tanımaya çalışıyorlar. Dolayısıyla belki pozisyon yaratmakta da sıkıntı çektiğimiz maçlarda oldu. Benim bulabildiğim pozisyonu değerlendirmekte de sıkıntım oldu. Ama sezon sonu geldiğinde, o alışma sürecini tamamladığımızda ve bunu devam ettiğinde ben çok iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum yine. Gol kralı olarak Türkiye'den ayrılan bir futbolcunun yerine transfer edildi ve az önce de kendisi ifade ettiği 3 golle şu anda ligi devam ettiriyor. Kendisine bir öz eleştiri yapıyor mu Trabzonspor özelinde?
ve ligin geride bırakılan 11 haftasına baktığında nasıl bir tablo görüyor? Nasıl bir savunma kurgusu, bir forvet oyuncusu gözünden Türkiye Ligi'nde var? First question is going to be about Charlotte, the player who left Trabzonspor as the top scorer last season. He scored 3 goals, and now we are here, he left, and then we are in his position. And as you said, you have put in the 3 goals until now. Have you ever been criticizing yourself? Have you criticized yourself? Have you ever been thinking about this? And what is the image that you see after you think about the first 11 matches that you played until now? And how is the defense now? Because you're a striker, and how is the difference in the league? How the teams are defending in the league? What do you think about this? Yes, this is for other people to speak about other players. I never compare myself to anybody. I'm my own person. When I came here, I didn't think about who did what last season or who's going to do something in the future. My ultimate goal was to help this club do as well as they can. And I'm my biggest critique. Every game I go home, I watch my own clips. I watch how the team is playing. I'm a student of the game. I like to improve all the time. I'm 27 now, but even when I'm 32, I want to keep improving. I'm not one of them people who thinks they're the best and they can't get any better. I want to be the best, not just player, but the best person I can be. And like I said, it wasn't just Soloff who left last season. I think maybe 5 or 6 players who have left. And it's difficult to try and adapt and be exactly the same as the team of last season. And I know the fans want us to be winning games, scoring goals, and we're the same. I've been in this club now 3 months, and I can tell everybody here that every single player here has fantastic attitude and want the best for themselves and for the club. We have a good squad, we have good facilities, good fans, and we just want to put everything together. And like I said, it will be best to judge us when it comes to May. İlk sorunuzla alakalı olarak kendimi kimseyle karşılaştırıyor değilim. Çünkü buraya geldiğimde kimin kaç gol attığını ya da kimin neler yaptığına bakmadım. Ben kendi işimi yapmaya, her zaman en iyimi yapmaya çalışan birisiyim. Tabii ki kendimi bu oyunun bir öğrencisi olarak görüyorum. Çünkü maçlar bittikten sonra eve gittiğimde en büyük eleştiriyi, belki de en büyük eleştirmeni kendisiyim. Çünkü ben eve gittiğimde bütün video kliplerini izliyorum. Arkadaşlarımın neler yaptığını izliyorum. Takımımızın neler yaptığını ve kendimin neler yapabileceğini izliyorum sürekli her maçtan sonra. Dolayısıyla bahsettiğim gibi bir öğrenci olmaya çalışıyorum. Şu an 27 yaşındayım belki ama bundan 5 yıl sonra 32 yaşına da geldiğimde, daha da yaşlandığımda bile her gün yeni bir şeyler öğrenebileceğimin farkındayım. Dolayısıyla buna uygun olarak öğrenmeye çalışıyorum her seferinde. Sizin de bahsettiğiniz gibi Sörloth ayrılmadı sadece bu takımdan. Onunla birlikte 5-6 arkadaşımız daha ayrıldı. Dolayısıyla taraftarlarımızın geçen seneki takımı görmek istediğini biliyoruz. Daha iyi takım görmek istediğini biliyoruz. Ama bahsettiğim gibi bir alışma süreci var ve bu alışma sürecini biz de atlatmaya çalışıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Henüz 3 aydır buradayım ben. Ancak bu 3 aylık sürede şunu söyleyebilirim. Buradaki herkese şunu net olarak ifade edebilirim ki buradaki bütün arkadaşlarımız hem kendileri için hem de takım için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çok önemli bir tesisimiz var burada. Çalışan arkadaşlarımız gayet ilgileniyorlar. Hocalarımız çok iyi. Dolayısıyla takım kadromuz çok iyi. Dolayısıyla bunu yapabilecek her türlü imkanımız da var. Bunu da yapabilmek için beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz bütün takımcı. Bir hakemlik örneği gördük. Peki kendisi şu ana kadarki karşılaşmalarda Süper Lig hakemleriyle ilgili ne söyleyebilir? Kötü, yani objektif olmayan hareketler fark ettim. In Paris, and apart just from not just for the racism and about being fair, in the matches. What do you think about the Turkish referees? Have you seen anything bad against them, or have you noticed anything unfair? I don't know. Decision. Yeah, this is a controversial question because I don't want to say anything that's going to get us in trouble as a club or myself, with finding. But let's just say that sometimes there's been some referees, there's been some decisions that has been questionable. We want the football to be fair, but like I said before, life is not fair, and we just have to try our best to win the game and not leave the decisions in the referee's hands. Simple as that. Aslında bu soru biraz sıkıntılı bir soru olabilir. Benim adıma da cevabı sıkıntılı bir soru olabilir. Çünkü ne kulübü ne de kendimi herhangi bir sıkıntıya düşecek bir şey söylemek de istemem. Ancak tabii ki sorgulanabilecek hakem kararlarını bugüne kadar gördük ve ben de şahit oldum. Ama dediğim gibi hayat da zaten adil değil. Futbolda adil olabilmesi için çalışıyoruz biz de. Ama söyleyebileceğim, bu konu hakkında söyleyebileceğim tek şey, maçı hakemlere bırakmadan, maçın kaderini hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmaya çalışıyoruz ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz biz de. Last question. Trabzonspor Sivasspor önünde
beklenmedik bir puan kaybetti. Ve haliyle spor kamuoyunda da büyük tepki aldı oynadığı futbol. Yani takımın oynadığı futbol. Afobe takımın oyununu kısaca bir değerlendirme imkanı var mı? Ve ayrıca Kayserispor deplasmanında bu puan kaybını telafi edebilecekler mi? Adaptasyon sorununu halletmeye çalışıyoruz dedi. Benik Afobe tahminen ne zaman o sorunu halledecek? So how do you think the team played against them? Because nobody expected, nobody was thinking that Trabzonspor would lose 2 points against Trabzonspor. But unfortunately we get a draw and we lost 2 points. What are your thoughts on the game? And the second question is, what do you think about Kayserispor game? Because we are going to play on Saturday against them. And third question is going to be about you. So as we were talking about this adaptation period, when we are going to see real Afobe, when we are going to see the adapted Afobe, when can you guys in time? Yes, so answering your first question, Sivasspor, last season of course I know they were also a good team. Coming off winning 2 games, we had the confidence to go and win the game. Of course, everyone in my whole team will tell you that every time we go out there, we believe we can win the game. And on Monday it was the same. We thought we was going to win the game, but like I said before, 1-0 is not enough. We need to learn how to kill teams off, and we're working on that. So we lost 2 points, but the season's not over. In the first 3 games of the new manager's reign here, 7 points, and we have a game against Kayserispor on Saturday. We know that they're obviously going to be a tough game again. I don't think any games in this league are easy, so we're going to go there and we want to take the 3 points. We want to find that second goal. If we go 1-0 up, we want to go 2, 3, 4. And it's not just about thinking, oh, we've scored now, we're going to defend and win 1-0. We want to score goals. Everybody in our team has attack-minded. And the third question for you about seeing the real Benik Afobe, for me, like I said, the first 3 months has been about adapting. It's been difficult for me off the pitch. It's been difficult for me on the pitch, but I'm a fighter. I didn't come here just to